Blackship Motogaraj'dan herkese merhaba. Bugün minik dev maalesef gitti ama yerine yine beyaz bir Honda geldi. Bakalım ne aldık? Minik dev yerine yine beyaz bir Honda CL 250 2024 model 0 aldık. Bakalım memnun kalacak mıyız? Neden bu modeli tercih ettik? MSX'ten sonra hem benim hem eşimin kullanabileceği bir motor olsun istedik. MSX her açıdan aslında bizi mutlu ediyordu. Sadece 2 kişi binemiyorduk. Bununla birlikte artık 2 kişi de binebileceğiz. Selesi şu an için yani 1 kilometre kadar sürdük henüz. Şu an için mutlu edici. MSX'e göre. MSX'in çünkü 3 karışlık selesi varken bunun biraz daha büyük. Büyük ve daha yumuşak bir selesi var. Scrambler tarz deniyor buna. İşte ne kadar scrambler ne kadar değil onu sürerek anlayacağız biraz. İlk izlenim olarak 250 cc bir motoru var. Bu motor bloğu bildiğimiz CB250 ve benzeri motor bloklarından farklı olduğunu okudum. Bu fark emisyon farkından mı, Asya pazarına üretildiğinden dolayı mı bu fark bilmiyorum. Tam detaylı motor kodunu bulamadığım için. Ama sonuçta Honda kalitesi ne kadar kötü yapabilirler ki mantığıyla. Çinlileri kötülemek gibi olmasın ama görüyoruz CF motoların orası burası kırılıyor. Beklenmedik arızalar oluyor. Honda'dan böyle bir şey beklemiyoruz. Önde 19, arkada 17 inç jantları var. Dunlop lastiklerle geliyor. Daha henüz selesinin jelatini bile çıkmamış. Yedek anahtarının paketi de üstünde. Shadowfax ismini verdik. Bu Lord of the Rings'te Gandalf'ın bindiği beyaz at. Gandalf'ın beyaz atı. Bu da bizim beyaz atımız. Arkada çift süspansiyon. Önde ise düz maşa bir süspansiyon bizi karşılıyor. Ön arka ABS. Hemen ABS'yi de gösterelim. Ön arka ABS. Egzozu kocaman pompalı tüfek gibi buraya koymuşlar. Egzoz böyle geliyor aşağı doğru. Madem scrambler yapıyorsunuz şuna bir tane karter koruma çok yakışır. Çok tatlı olur. Şu an piyasada yok ama bakalım custom yapabilecek miyiz? Yine önde ABS'miz. Dunlop lastikler dediğimiz gibi daha sıfır. Buradaki boşluğa herkes kocaman bir boşluk var vesaire diyor ama avantajlarını kimse bahsetmiyor. Buradan her şeye erişmesi çok kolay. Bujiye ulaşım çok kolay. Bakımlarda kendiniz bile yaptığınızda çok rahatlıkla her şeye ulaşabiliyorsunuz. Bu bence çok büyük bir avantaj. Özellikle racing ve çıplak motorlarda bile yine dolu oluyor. Bunda her şey ortada. Her şey erişilebilir. Sağ tarafta gidon kitlemek için bir kontak var. Sol tarafta ise kontağımız var. Ön farda 4 tane led karşılıyor. Açalım. Kontağı açtığımızda yukarıdakiler kısa. Yukarıdakiler kısa, aşağıdakiler de uzun. Uzun yanmaz muhtemelen. Ha, yandı. Selektör yaptığımızda da. Buranın çevresine beyaz bir led koysalarmış çok tatlı olurmuş. Aynı zamanda Amerikan Park denilen sinyaller de sürekli yanıyor. Sinyal verdiğimizde sinyal vermeyelim. Hop. Radyatörümüzde stok gelen bir radyatör koruma var, plastik. Hiç olmamasından iyidir. Önden taş fırlar, bir şey olur. Radyatör deldikten sonra radyatörle uğraşmayalım bir de. Ön çamurluğu neredeyse radyatörü kaplayacak kadar. Yağmurdan taşlar geldiğinde aşağısına gelecek kadar. Taşlar lastikten sektiğinde radyatörün aşağısına vuracak kadar ayarlamışlar. Dediğim gibi bazı Çinli motorlarda bunu hesap edemiyorlar. Burada bırakıyorlar. Radyatör biraz daha aşağıda oluyor. Ne oluyor? Buradan seken taşlar radyatör deliyor. Sonra X markası radyatör deliği oluyor. Keihin enjeksiyon kullanmışlar. Motor kodu da burada, bunu araştırdığımda ileride güncelleme yaparız. Zaten 500 kilometre kullanalım. 5-10 kilometre kullanıp yorum yapanlardan değil, tamamen 500 kilometre kullanıp yorumunu yapacağız motorun. Egzoz için artçının bacaklarını yakacak diyorlar. Hem şöyle ilk izlenimde
Egzozun üzerinde, boşluğun üzerinde 2 kat neredeyse bir kalkan var. Şu an dokunuyorum. Güneş ısıttığı için bence bu kadar sıcak. Hatta şurası gölge, gölge soğuk. Geri kalanlar sıcak. Bunu yolda test edeceğiz ama bence arçının bacağını yakmayacak. Göreceğiz. Biraz uzak mesafeye geldiğimiz için hemen telefon tutucusunu taktım. Malum yolları ezbere bilmiyoruz. Aynalar yuvarlak olması benim çok hoşuma gidiyor. Kimisi sevmiyor, kimisi seviyor. Sağ tarafta dörtlümüz var. Unutmamışlar, dörtlü koymuşlar. Gösterge siyah tabanlı olduğu için gözükmüyor. Kamerada da gözükmüyor. Ben de görmüyorum zaten. Oturuş pozisyonu rahat gibi. Dediğim gibi bugün uzun yolda artçılı bir tecrübemiz olacak. MSX'i de artçılı getirdik. Senin motorun artık. Güle güle kullan. Görüşürüz. Beğendi mi sesini? Blackship Motogaraj'da bugün yine edindiğimiz CL250'miz bizimle beraberdi. 500 kilometre yorumunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.